Ben avukat Mine Rana Kahramanoğlu. Bursa Barosu'na bağlı olarak 20 yıldır avukatlık mesleğini sürdürmekteyim. Kadın ve çocuk alanında uzman avukatlık yapmaktayım. Dünyada sosyal medyanın yaygınlaşması ile kadına ve çocuğa şiddet farklı boyuta taşındı ve gittikçe artan şiddetin boyutu artık kadını ve toplumu değersizleştirdi. Bu değersizleştirmenin önüne geçmek için ülkeler kadını ve çocuğu korumak adına kanunlarını güçlendirmektedir. Ve günümüzün en büyük şiddeti intikam pornosu, yani revenge porn adı altında erkekler tarafından kadın bedeni üzerinden şiddet uygulanarak gerçekleşmektedir. Eski sevgilileri veya sosyal medya üzerinden tehdit ile fotoğraf ve videolarının kamuoyuna sunulması yönünde yapılan saldırılar neticesinde kadınlar üzerinde hem intihar vakaları hem de baskı artmıştır. Bu nedenle İtalya ve İngiltere'de bu suçu işleyenlere 15 yıl hapis cezası verilmesi yönünde kanun teklifleri hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Bu konuda gelelim ülkemizdeki uygulamalara. Türkiye'de henüz böyle bir kanun tasarısı mevcut değildir. Ancak ülkemizde de özel hayatın gizliliğini ihlal eylemleri internet üzerinden YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, e-posta ve bunun gibi iletişim araçları ile işlenmektedir. Bu şekilde bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi bilişim sistemi araçları kullanılarak internet üzerinden işlenen özel hayatın gizliliği ihlali suçu Türk Ceza Kanunu 134. madde 2. fıkra gereği suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Özel hayat birçok farklı katmandan oluşmaktadır. Öncelikle size bu konuda bir izahat vermek istiyorum. Özel hayatın gizliliği suçu ile özel hayatın yalnızca gizli alanı koruma altına alınmıştır. Bireyin sinema veya tiyatroya gitmesi, havuza girmesi, spor yapması da özel hayattır. Fakat toplumun diğer bireyleriyle aynı alanlarda yapılan bu faaliyetler özel hayatın gizliliği, kişisel faaliyeti toplumun diğer bireyleri tarafından bilinmesinin istenmediği noktada başlar. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da bireyin bilinmesini istemediği bu özel alana müdahaleyi engellemek için ihdas olunmuştur. Özel hayat bildiğiniz üzere başkalarının bilmediği ve bilmesi gerekmediği, kişinin herkesten gizlediği hayatıdır. Özel hayatın sosyal yaşamın her alanında var olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. Birey ister özel konutunda, isterse sokak, park, iş ve alışveriş merkezleri gibi sosyal alanlarda olsun, mutlaka her alanda özel hayatı vardır. Mesela fotoğrafının çekilmesi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaz. Ancak aynı kadının eteğinin altına kamera tutarak fotoğraf çekmek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Çünkü birinci fiilde birey sosyal hayatın ortak alanında gözlemlenmekte, ikinci fiilde ise her ne kadar birey sosyal içerisindeyse de tamamen özel hayatının gizliliği ihlal edilmektedir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, insanların birbirinin gizli yaşamlarını girerek başkalarının görmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayını saptaması veya kaydetmesi fiilini cezalandırmaktadır. Mesela internet üzerinden görüntülü görüştüğü bir kimsenin görüntüsünü rızası dışında kaydetmek özel hayatın gizliliği ihlali suçunu oluşturur. İnternet veya sosyal medya araçları, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp gibi üzerinden görüşenlerden biri tarafından rızaya dayalı olarak cinsel içerikle sohbet, fotoğraf veya video paylaşması, diğer tarafın ise bu içerikleri kaydetmesi halinde özel hayatın gizliliği suçu oluşmaz. Ancak kaydedilen ses, fotoğraf veya videonun üçüncü kişilerle paylaşılması özel hayatın ifşa suçu olarak kabul edilmektedir. Gördüğümüz üzere kanunda da insanların özel hayatlarının ve kendilerine ait görüntülerinin başkalarıyla paylaşılması bir suçtur. Bu nedenle bu suçun cezası da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Bu suçun mağduru olan insanlar savcılığa, siber suçlara başvurabilirler ve direkt olarak
eğer kendilerine bu yönde bir tehdit ya da bu yönde bir şiddet oluşuyorsa, özellikle eski erkek arkadaşları tarafından, eşleri tarafından ya da sosyal medya üzerinden kendi rızalarıyla görüşmüş olabilirler. Ancak daha sonra o kişiyle görüşmek istemeyebilirler. Bu herkesin doğal hakkıdır ve kendi bedenine saygı çerçevesinde bu videonun yayılmamasını isteyebilirler. Bu nedenle de yapabilecekleri en önemli şey savcılığa suç duyurusunda bulunmalarıdır. İntikam pornosu mağdurlarında en büyük, en dehşet verici durum intihara kadar giden vakalara rastlanmıştır. Güvensizlik, korku, başka ilişkilerinde bağ kuramama, özellikle Türkiye'nin mevcut yapısı itibariyle ailesinden korkan tüm kızlar ve kız çocukları bunları yaşamaktadır ve kendilerini ifade edemedikleri için belli bir girdabın içine girmektedirler. Bir olayımızda 13 yaşında bir kız çocuğu İnternette tanıştığı biri tarafından tehdit edilerek zorla fotoğrafları alınmış, videoları çekilmiş ve daha sonrasında bunları hem ailesine hem topluma yayılması konusunda baskı görmüştür. Ancak biz derhal müdahale ederek bu kız çocuğumuzun başına gelen olayda sanığın ceza almasını sağlamış bulunmaktayız. Bu nedenle tüm çocukların konuşması, tüm kadınların bu durumu ifade etmesi çok önemlidir. Buradaki en önemli done ise karşı tarafın bu suçu meydana getiren şahsın o insanı rezil etme isteği, itibarsızlaştırması, özellikle din ve toplum baskısının çok olduğu ülkemizde bu konuya değinmek ve bu konuda kanun hazırlama gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Ayrıca İnternet üzerinden yapılan yayınların düzenlenmesi, hukuka aykırı içeriklerin kaldırılması ve internet sitelerine erişimin engellenmesine dair temel kurallar 5651 sayılı kanunumuzda internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunla düzenlenmiştir. Yani burada söylenmek istenen sizin bir görsel fotoğrafınız ya da beyanınız ya da sizi rahatsız edecek, gelecekte sizi sıkıntıya sokacak bütün görsellerin, özellikle şu an Twitter'da oluşturan hashtaglerin bile kaldırılması için bizim bir kanunumuz mevcuttur. İnternette yayınlanan resim, video, haber, yorum ve bunun gibi içeriklerin kaldırılması şartları bu kanunun 8. ve 9. maddesinde düzenlenmiştir. İnternet üzerinden yayınlanan içeriğin çıkarılması veya içeriğin yer aldığı web sitesinin ilgili bölümüne erişimin engellenmesi şu hallerde mümkündür. Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi, suç işlenmesi nedeniyle içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ihlali nedeniyle içeriğin çıkarılması veya erişim hizmetinin durdurulması. Bu da size ait bir eserle ilgili sıkıntı olması durumunda mümkün. İnternetin unutulma hakkı, yani siz bir şey atabilirsiniz o anki içinizde bulunduğunuz boşluktan ya da o an dünyaya bakış açınızdan ötürü, ama gelecekte bu fikrinizi değiştirebilirsiniz. İşte bununla ilgili unutulma hakkına da sahipsiniz. Bu nedenle bu içeriğin çıkarılması ve buna erişimin engellenmesini de isteyebilirsiniz. Ya da kamu yararı ve düzeni nedeniyle içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi de mümkündür. Özellikle belirtelim ki internet üzerinden yapılan yayınlar nedeniyle mağdur olan kişilerin içerik ve yer sağlayıcısına başvurarak da içeriğin kaldırılmasını talep etme hakları vardır. Fail hem ses ve görüntüleri kayda alır hem de ifşa ederse burada Türk Ceza Kanunu madde 134.1 ve 134.2'de tanımlanan iki farklı suç oluşur. Yani failin iki ayrı suçtan ceza alması gerekir. İnternet veya sosyal medya üzerinden özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçunun cezası, yani başkasına ait ses ve görüntüleri ifşa etme suretiyle suç işlemenin cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu da bizim için en azından kanunda bu durumun koruma altına alındığını göstermektedir. Mağdurlar kendilerini bu tür istismara karşı savunmak için öncelikle karşı tarafta kurduğu ilişkide güven ve sevgiye dayalı ilişkiler kurmalı, bir ilişkinin gidişatından başlarına gelebilecek tehlikeyi sezmeli ve buna göre önlemler almalı, ilişkinin zemininde karşılıklı saygıyı korumaları, kendi telefonlarına, sosyal medya hesaplarına, hayatlarındaki insanlara müdahale ettirmemeli. Zaten buna müdahale eden insanın da kendisine ileride zarar verebileceğini de öngörmelidir.
Tabi bunu öngörmemesi demek o suça katlanması anlamına gelmemektedir. Hiçbir zaman kendilerinde suçlu hissetmemelidirler ve kesinlikle korkmamalı, ifşa ve suç duyurusunda bulunmalıdırlar. Manipülasyon ve narsizm bu suçun sanıklarının en çok ruhlarında barındırdıkları durumdur. Ve intikam pornosu fenomeni bu manipülasyon ve narsizmle mağdurlarını mağdur etmektedirler. Suçluların en yaygın psikolojik özellikleri de bu yapıya sahip olmalıdır. O nedenle kurban olduğunu düşündüğü kişiyi seçerken ona göre kişilik özelliklerini değerlendirmektedirler. Burada tehdit altında olan kadın ve kadının bedenidir. Önce kadının ve bedeninin farkına vardırmak, dinlerden, tabulardan üste tutabilmek gerekmektedir. Medyada kadını sadece cinsel ve görsel bir obje gibi lanse etmemek, güzellik kriterlerini de değiştirmek gerekmektedir. Sosyal medya sürekli gizlilik sözleşmeleri imzalatmakta ve kendini garanti altına almaktadır. Biz kullanıcılar sesimizi çıkarmalı ve sosyal medyanın bizi değil, bizim sosyal medyayı yönetmemizi sağlamalıyız. Misal en son WhatsApp'ın örneğinde olduğu gibi acaba bu konuyu kendi lehimize döndürebildik mi? Belki de soruyu kendimize sormamız gerekmektedir. Hep birlikte kadın bedeni üzerinden değersizleştirilen tüm baskıları ve tehditleri hem devlet tarafından korunmaya alınması hem de toplumsal olarak çocuk yaşta farkındalık ve mahremiyet eğitimleri vererek kız çocuklarını güçlendirmeli hem de erkek çocuklarını eşitlik ve saygı ilkesi gereğince yetiştirmeliyiz. Toplumun kanayan yarasını hep birlikte gündeme getirmeli ve bunun hakkında büyük farkındalıklar yaratmalıyız. Bu konu hakkında bana söz verildiği için ve bu mücadelede hep birlikte olduğumuz için herkese çok teşekkür ediyorum.